Herkese merhabalar. Dipteki Yırtıcı serisine hoş geldiniz. İnsanı ve doğayı popüler saptırmacaların dışında olduğu gibi anlayan kişilerden oluşacak güzel bir kitleye ulaşmak niyetiyle bu heyecan verici sualtı avcılığı serisine başlıyoruz. Hepsini seyredeceğiz. Ama önce biraz konuşalım. Daha uzun nefes tutabilmek için ilk ihtiyacınız olan sessiz ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortam. Kendinizi bu anlamda nasıl geliştirebileceğinize dair antrenman programlarına değineceğim. Ama önce biraz tanışmak istiyorum. Okulu dahi asıp balık avlamaya gidiyor. Ve görünüşe göre bu durumdan hiç de pişman değil. Ben Can Katat Binici, doğa ve deniz tutkunuyum. Suya adapte olamama, nefesini tutamama, suyun dibinde rahat edememe ile başlayan serüven sonunda istediğin metrelere inme, suyun altında eskisi gibi rahat etme ve başarılı avlar yapma şeklinde dönüşümü aktaracak. Burada bir gösteri yok. Burada gerçek rakamlar ve tamamen gerçek bir dönüşüm hikayesi anlatılıyor. İnsanın bazen şimdiki aklım olsaydı farklı yapardım dediği anlar vardır ya. Benim için bu şans sualtı avcılığında oldu. 11 yaşımda kendi zıpkınımı alıp ilk balığımı avladığım andan itibaren bu tutku hayatımın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Sonraki 15 yıl boyunca her fırsatta kendimi denizin derinliklerinde buldum. Videonun başında gördüğünüz eski fotoğraflar o yıllardan kalan küçük bir kesit. Ne izlediğinizi daha iyi hissetmeniz için onları da paylaştım. Ama zamanla hayatın koşuşturmacası içinde dalışlar önce seyrekleşti, ardından bir süre tamamen bitti. Tam 5 yıl boyunca neredeyse hiç zıpkınla balık avlamaya gidemedim. 5 yıl boyunca dalış yapmayınca insan fiziksel olarak neredeyse sıfırlanıyor. Ama eski deneyimlerimle yeni kondisyonsuzluğun birleşince ortaya gerçekten heyecan verici bir dönüşüm hikayesi çıktı. İşte bu süreci kayıt altına almak istedim. Yeni başlayanlar için bilgi, deneyimli olanlar için ise ilham vermesi adına. Özetle yeni başlayanlar için bilgi, deneyimli olanlar için de ilham verecek bu seri için tabii ki önemli olan sizin buna vermiş olacağınız değer. Seriyi takip ederek, varsa siz de deneyimlerinizi aktararak bunun daha değerli bir içerik haline gelmesine yardımcı olabilirsiniz. Suya girdikten kısa süre sonra derhal agaşona yatıyorum. Balık avlamak için birinci kural onları olduğu gibi kabullenmek. Yani balıklar yalnızca görme organları ile algılamazlar. Oralarda bir yerlerde sizin titreşimlerinizi hissedeceği bir noktada olabilir. Bu şekilde daha ilk girişte büyük balık aldığım avlar oldu. Balıkların bizi nasıl algıladıkları konusuna daha sonra detaylı değineceğiz. Burası Kuşadası Davutlar. Seri içerisinde kayda aldığım birçok dalışım ilki. Genel rahatsızlık, sinüs ağrısı, dipte kalamama gibi yeni başlayanların şikayet ettiği tüm olumsuzlukları o anda ben de yaşıyorum. Bunların hepsi aslında doğru manevralarla bir süre sonra geride kalacak. Bu olumsuzluklardan biraz sakınmak için meranın sığ kesiminde levrek arıyorum. Derken güzel bir ahtapot bana kendini gösteriyor. Zıpkınının lastiğini teke indirip ufak bir daire çizdim ve başarılı bir atışla onu dizgiye takmayı başardım. Bu 3 saatlik bir dalıştı. Gerçekten beni yordu. Dalış esnasında görebildiğim tek balık iri bir baraküdaydı fakat onu kayda alamadım. Çünkü burada ilk kez
kamerayla dalıyorum. Ona da bir adaptasyon durumu söz konusu. Sonraki dalışlarda daha iyi çekimler yapabilmeyi başardım. Bunları da zaten seyredeceğiz. İkinci sebep ise videonun başında balıkların bizi nasıl algıladığını anlamamız gerekir demiştim. Ben burada denize ait bir canlı gibi değilim. Onlar da bunun farkında. O yüzden benim onları görmem daha zor. Bu konunun üzerine ilerleyen bölümlerde biraz daha fazla eğilip daha iyi analiz edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ufaktan asıl tokatı yediğim Muğla İnlice'deki ikinci dalışa geçebiliriz. Öncelikle şuna dikkat çekmek istiyorum ki zıpkınla sualtı avcılığı yapılabilecek en ekstrem ve tehlikeli sporlardan bir tanesi. Özellikle de amatör şekilde yapıldığında. Çünkü profesyonel serbest dalışta her zaman için etrafınızda güvenlik dalgıçları bulunur ve olumsuz bir durumda sizi kurtarmak için hazır beklerler. Ama zıpkınla dalarken böyle bir şansınız olmayabilir. Gelişim serbest dalışta, statik apneyada ve sualtı avcılığında ne kadar yavaş olursa o kadar hem güvenlidir hem de kalıcıdır. Siz beyninizi daha fazla nefes tutması için ne kadar strese sokarsanız o ilkel beyniniz ya da beyninizin ilkel tarafı, nasıl demek isterseniz öyle deyin, sizi bir şekilde o spordan, o antrenmandan uzaklaştıracaktır. Beyninizin bu manipülasyonuna düşmemek için ona nefes tutmayı sevdirmeniz, derine inmeyi güvenli bir aktivite olarak algılatmanız gerekir. Aksi takdirde dediğim gibi bir şekilde sebep çok değişik olabilir. Bu sporu bırakmak ya da uzak durmak durumunda sizi kılacaktır. İlk dalış Kuşadası'ndaydı. Şimdi ikinci dalış için Muğla İnlice'deyim. Daha önce bir kez dalmış olduğum bir mera. Kıyıdan girdiğimde yaptığım her dalışta olduğu gibi yine girer girmez kısa süre sonra agoşana yatıyorum. Etrafımda binlerce gümüş balığı dolanıyor. Yaklaşık bir 60-70 metre ilerimde bir tatlı su kaynağı var. Oradan tatlı su geldiği için böyle yerler avcı balıkları çekebilir. 45 saniye gibi kısa bir sürede sudan çıkmak zorunda kaldım gördüğünüz gibi. Çünkü nefes tutmakta gerçekten zorlanıyorum. Bir de normalde dalarken nefes alma biçimimiz tek seferde ciğerlerimizi doldurmak şeklinde oluyor. Ama bu dalış esnasında ben şöyle bir durum gözlemledim. Tek nefeste dolduramıyorum ve şöyle bir ihtiyacım oluşuyor nefesi alırken. Gibi ikinci bir nefes alma ihtiyacı duyuyorum. Şu anda böyle bir sorunum yok tabii ama o dalış o şekildeydi. Bunu yaşayan arkadaşlar varsa yoruma yazsınlar. Bununla nasıl mücadele edebileceklerine dair de güzel bir tavsiyem olabilir. Şimdi ikinci kez boş agoşan izledikten sonra bu dalışın hikayedeki önemine artık gelelim. Bu dalış her şeyin dönüştüğü ve başladığı dalış aslında. Bir önceki dalıştaki olumsuzlukları aktarmıştım ama onlar sanki o güne özgü sorunlarmış gibi kendimi geçiştirdim. Bu dalışta da hatalar var. Onlara da değineceğim. Ama şu an izlemiş olduğunuz İnlice'deki dalışım artık bir şeylerin dönüşüme başladığı, yani bu dalış sonrasında dönüşüme başladığı nokta oldu benim için. Duymuş olduğunuz bu baloncuk sesleri, su kabarcığı sesleri benim kulaklarımı ve sinüslerimi eşitlemeye çalışırken başarısız olmamdan kaynaklanan daha fazla hava verme ihtiyacımdan ortaya çıkıyor. Aslında dalarken biz maskemizin içine kulaklarımızı eşitleriz, ciğerlerimiz kendi kendisine adapte olurlar. Sinüslerimiz de kulaklarımızı eşitlediğimizde otomatik olarak eşitlenmesi gerekir. Ama benim şu an sinüslerim eşitlenmiyor çünkü ortama adapte değilim. Uykusuzum ve belki de alerjik bir şey geçiriyorum. Ama bu konuları takip etmeden daldığım için şu an ağrılarla mücadele ederek daha fazla dipte durmaya çalışıyorum. Bu da bana şu an zarar veriyor. Şimdi Mera'da gezmeye devam ediyorum. Tabii bu kadar rahatsız olmamın şoku da var üzerimde. Çünkü daha önceleri dediğim gibi çok uzun süre dalış yaptım. Bu metreler yani çerez olması gerekirken beni bu kadar rahatsız etmesi aslında biraz burada böyle kendimle kavga ediyorum. Biraz gururuma dokunuyor ve daha da kendimi zorluyorum. Ama şurada altını çizmek istediğim bir şey var ki rahatsızsanız nefes tutamazsınız. Sinüslerimdeki o dayanılmaz ağrıya rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama dikkatim inanılmaz derecede dağınık. Etrafımdan geçen balıkları bile görmüyorum.
Yukarı çıkarken faturayı uykusuz olmamı kestim ve iyiye çıkıp biraz dinlenmeye karar verdim. Burada subboardçuların henüz keşfetmemiş olduğu bir ufak sahil buldum bana kadar. Orada çıkıp yaklaşık 45 dakika, 1 saat kadar uyudum. Uyanınca tekrar yeni hatalar yapmak için denize girmeye hazırlanıyorum. Bu arada deneyim peşinde koşan arkadaşlarımıza dalış elbisesiyle birkaç saat uyumalarını tavsiye ederim. Farklı olacağına emin olabilirler. Şimdi biraz önce bir kum giridası gördüm. Şurada görmüş olduğunuz 110'luk sıkkınla gezerken. Onu daha iyi avlayabilmek için gidip ufak tüfeği aldım ama aslında hata, çünkü kum giridası çok ürkek bir balıktır. Yani o anda onu büyük sıkkınla kıstırabilirsem kıstırmam lazımdı. Işıkla ineceğim şimdi aşağıya, burası yaklaşık 13 metre falan. Sinüsümdeki ağrı devam ediyor, bu çok büyük bir hata. Bunu yapmamam lazımdı, burada aşağı inmemem lazımdı. Bugün bir dalış günü değilmiş benim için, çıkmam lazımdı. Herkese buradan özellikle yeni başlayan arkadaşlara bir tavsiye olsun. Sinüsünüzde bir ağrı hissederseniz alerjik bir durum söz konusu olabilir, bir iltihap durumu söz konusu olabilir. Belli ki o gün dalış günü değilmiş, devam etmemeniz gerekiyor anlamına gelir. Ben şimdi burada hata üstüne hata yapıyorum. Bunu da en son zaten ufak bir baraturayla taşlandırıp sudan çıkacağım. Bu da işte malum Çinli siteden almış olduğum bir dalış lambası. Görüyorsunuz hiçbir işe yaramıyor. Suyun altında mum yakmışım gibi. Eğer şu ışığı görürseniz bir malzeme bilgisi olarak almamanızı tavsiye edebilirim. Benim de bu ışıkta tabii ilk dalışımdı bu. Ben de deniyorum burada ışığı. Kendi ışığım yanımda değildi. Yedeklememiştim. O yüzden çok pişman oldum. En sonunda zaten ışığı ortadan kırıp çöpe attım içindeki pili alıp. Şimdi burada yaklaşık 13 metreydi dip ama ben bir 10 metre kadarına inebildim. O ağrı çok şiddetli şekilde devam ediyordu. Biraz daha denedim. Aynı şekilde kendimi zorladım, yordum. Nefeslenip aşağı inmeye çalıştım. Bu ağrı geçecekmiş gibi, halbuki geçmeyeceğini biliyordum. Ama dediğim gibi güzel bir söz var. Yüzme bilmeyen boğulmaz diye. Ben burada işte kendi yeteneğime güvenerek inmeye çalışıyorum falan da yapılmaması gereken bir durum bu. Yapılmaması gereken bir hata bu. Şimdi karaya çıkacağım, kendimi sorgulayacağım ve daha sonrasında dönüşümüm başlayacak. Unutmadan bir de şöyle küçük bir an yaşanmıştık dalışta. Evet, başarısız bir dalış günü oldu. Ne istediğim apnea süreleri vardı ne de istediğim kadar derine dalabildim. Ama bugün benim en büyük düşmanım yaşadığım sinüs ağrısıydı. Yani şu bölgemde ciddi bir ağrı oluştu. Derinlik arttıkça şiddetlenen bir ağrıydı. Kulak eşitleme ile ilgisi olmayan bir şey. Kulağımı eşitlememe rağmen uzun zamandır düzenli dalmadığım ve kendimi fiziksel olarak dalışta zorlayacak herhangi bir şey yapmadığım için baratravma kaynaklı bir ağrı yaşadım. Daha sonrasında yine kulak eşitleme ve bir takım egzersizlerle bunu en aza indirmeye çalıştım ama dalış başında 4-5 metreden sonra başlayan bu ağrı biraz daha kendimi zorlayıp işte daha dengeli inişlerle 10 metrelere kadar daha sonrasında kendimi esnetebildim. Ama yine de performansım çok düşüktü bugünkü dalışta. Şimdi bunu biraz kafaya taktım. Sebebin tamamen adaptasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum. Dalış refleksimin eskisi kadar iyi olmadığını düşünüyorum. Hem apnea süremi arttırmak hem de indiğim derinlikleri ve dipteki dinamik apnea süremi arttırmak için bugünden itibaren artık hem deniz antrenmanlarına hem de kara antrenmanlarına başlayacağım. Bugün dalış konusunda benim için bir milat olacak. Bu videoyu da kendime motivasyon sağlaması için antrenmanlarımı kayda aldığım bir günlüğe çevireceğim.
Bugün denediğim dalış yönteminden de biraz bahsetmek istiyorum. Yanımda şamandıram vardı. Şamandıramın üzerinde ihtiyacım haricinde herhangi bir şey yoktu. İlk önce şöyle göstereyim. Yanımda 110'luk ahşap uzun zıpkınım vardı. Elimde bunu taşıdım. Ve taş altı gerekliliği için de 75'lik bir zıpkınım vardı. Bunu da şamandırama bağlamıştım. Yanımda da gerekirse çöpe atmak için şöyle 1 kiloluk ekstra bir ağırlık var. Şimdi takımları getirdim. Bunları yıkayacağım. Yıkarken de arada bir bilgi vermek istedim. Bunları daha sonra videonun kurgu aşamasında kullanabilirim diye düşündüm. Dalış sonrasında takımları yıkamak gerçekten çok önemli. Tuzlu su asit gibi bir şey yani. Tuzlu suyun içerisinde kalan takım çok kısa sürede, ömrünün normalde dayanması gerekenin 1/4 gibi bir sürede bozulur. Hatta şaşarsınız, bir hafta içerisinde bazı takımların bozulduğuna bile tanık olabilirsiniz. Bugün başıma gelen şey adaptasyonluk ve kötü malzemenin, daha doğrusu kötü değil, malzemeler kötü değil, bana uygun olmayan malzemenin üzerimde olmasının karışımının bir sonucuydu. Ortalama olarak 10 metrede 1 dakika civarında dalış sürelerim vardı. Bu bana göre çok düşük bir süre. İyi daldığım zamanlarda karada apnea sürem 5 dakikaydı. Ve suyun altında da 20 metrede 2 dakika, 2 dakika 15 saniye, 2 dakika 30 saniye gibi sürelere çıkabiliyordum. 20 metrelerde, 18 metrelerde. Yani 15 ile 22 metre arasında diyebiliriz. Yani balık 50 santimdeyse ben balığı 50 santimde avlarım. 30 metredeyse 30 metreye dalmaya çaba gösteririm. Böyle söyleyebilirim. Şimdi hedefim 20 metre ve 20 metrede 1 dakika 45 saniye toplam dalış süresini hedefliyorum. 20 metreye her metreyi 1 saniyede inecek, yavaş inecek şekilde 40 saniyesini iniş ve çıkış süresi olarak hesapladığımızda yaklaşık 1 dakikalık bir dip süresi hedefimde var. Agoşon süresi. Yani tabii bu bir challenge ama hani sonuçta 60 saniye 60.00'ı gördüğümde sonuçlanacak bir şey değil. Emsal bir dalış ve başarılı bir dalış benim challenge'ımın başarılı kılar. Göreceğiz bakalım. 2 ay gibi bir süre veriyorum. 2 ay sonra çok farklı olacak. Malzemelerinizi yıkayın. Sudan çıktıktan sonra malzemelerinizi mutlaka yıkayın. İlk antrenmanı tamamladım. İkinci sette 50 saniye yerine 1 dakikaya çıkarttım süreyi. Çünkü 40 saniye çok az geldi bana. Herhangi bir zorlanma hissetmedim. 5 set yaptığımda da zaten ilk gün olduğu için biraz bu kendini tanıma, uzun zamandır antrenman yapmayan biri olarak kendini tanıma antrenman olarak da düşünebiliriz. İkinci sette dinlendikten sonra 1 dakika tutup 30 saniye nefeslenip 1 dakika nefes tutma şekline döndüm. Onu da tamamladıktan sonra üzerine bir de statik apnea denemesi yaptım. Onda da tam 2 saniye 5 saniyelik bir 2 dakika 5 saniyelik bir nefes tuttum. İlk gün için başlangıç verilerim bunlar. Bakalım ikinci hafta, birinci ay ve ikinci ay sonunda ya da amacıma ne zaman ulaşırım bilmiyorum. Verilerimiz nasıl ilerleyecek göreceğiz.